Bu köle ne zarar verebilir ki? Topraklarınızı mahveden binlerce Moğol atlısı görüyorum. Bize ölüm getirecekler. Cengiz Han, doğum adıyla Temuçin ya da Timuçin, 1162, Ağustos 1227, Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk hanı olan Moğol komutan ve hükümdardır. Hükümdarlığı döneminde gerçekleştirdiği hiçbir savaşı kaybetmeyen Timuçin, dünya tarihinin en büyük askeri liderlerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple doğum ismi olan Timuçin'den çok, Cihan hükümdarı anlamına gelen Cengiz Han ismiyle anılmaktadır. 13. yüzyılın başında Orta Asya'daki tüm göçebe bozkır kavimlerini birleştirip, bir ulus haline getirerek, Moğol siyasi kimliği altında toplamıştır. Dostum Dayı Seçen burada yaşıyor. Geceyi burada geçirsek iyi olacak. Cengiz Han, hükümdarlığı döneminde 1206'dan 1227 yılları arasında, Kuzey Çin'deki Batı Şia ve Bin Hanedanı, Türkistan'daki Karahıtay, Mavera-ül-Nehir, Harezm, Horasan ve İran'daki Harezmşahlar, Kafkasya'daki Gürcüler, Deşti Kıpçak'taki Rus Knezlikleri, Kıpçaklar ile İdil Bulgarları üzerine seferler yaptı. Bunların sonucunda Pasifik Okyanusu'ndan Hazar Denizi'ne ve Karadeniz'in kuzeyine kadar uzanan bir imparatorluk kurdu. Bozkır geleneğinden gelen onlu teşkilatı kullanarak, yetenek ve kişilerin bireysel üstünlüğüne dayanan meritokratik bir ordu oluşturmuştur. Cengiz Han'ın büyük bir asker olarak ün kazanmasının temelinde, kurduğu posta teşkilatı ve casus ağı ile istihbarat sanatına verdiği büyük değer önemli bir yer tutmaktadır. Yaptığı seferler sonucunda pek çok kent tahrip olmuş ve milyonlarca insan katledilmiştir. Ancak Cengiz Yasası adı altında metinleştirilen kuralları ile işkenceyi, yalan söylemeyi, hırsızlık yapmayı ve zina etmeyi yasaklamıştır. Hadi çadırıma gidelim. Aynı zamanda zanaatkarlar, doktorlar, belli bilgi becerisi olan eğitimli kişiler ve her dinden din adamlarına, hangi ırktan olursa olsun, aralarında bir ayrım yapılmadan saygı gösterilmesi ve vergiden muaf tutulmalarını yasalaştırmıştır. Senin adın ne? Timuçin. 9 yaşındayım. Cengiz Han, aynı zamanda halkının yazıya sahip olmasını sağlamak için Uygurlardan önemli kişileri başkenti Karakurum'a çağırmış ve Moğolca için Uygur alfabesini uyarlatarak bunu çocuklarına da öğretmesini istemiştir. Bu sayede Moğol dilinin yazılı duruma getirilmesini sağlamıştır. Onların beslenmesi Merkitlere eşimi seçmek için gidiyorum. 1240 yılında Moğolca olarak kaleme alınan Moğolların Gizli Tarihi adlı yapıta göre Cengiz Han'dan 10 kuşak önce yaşayan Alangoya, Cengiz Han soyunun efsanevi büyük annesi kabul edilmiştir. Moğolların gizli tarihinde yer alan efsaneye göre Alangoya dul kaldıktan sonra evlenmediği halde 3 oğlu daha olmuştur. Cengiz Han ve onun bağlı olduğu Börçiginler bu çocuklardan Bodoncar adlı en küçük okunun soyundan gelmektedir. Cengiz Han'ın hayatı, büyük olasılıkla 13. yüzyılın ilk yarısına ve daha sonraki Çin ve Arap kaynaklarına dayanan Moğolların gizli tarihinde anlatılmaktadır. Tatar bir esirin adı olan Temuçin adı verildi. Doğum tarihi tam olarak bilinmese de, bazı bilim adamları 1162 ila 1167 olduğu kanısında. Efsaneye göre, doğumunda elinde bir kan pırtısı tutarak doğdu ve bu gelecekte olacakların uğursuz bir alametiydi. Temuçin'in annesi Hölin ve babası bir kabile reisi olan Yesuge'ydi. Babası oğlunun başka bir Moğol kabile lideri olan Deysece'nin kızı olan Börte ile evlenmesine karar kıldı, ancak bu plan gerçekleşmeden önce Temuçin'in babası düşman bir kabile tarafından zehirlenerek öldü. Biraz soluklanıp ayrılırız, olur mu? Tabii, buyurun. Buyurun. Ne taraftan geliyorsunuz? Atlarınız epeyce yorgun görünüyor. Evet. Algandırım Dariya Sargadın Unçin hugin Nalmo
Karnımızı zehirlemişler. Henüz 9 yaşlarında olan Temuçin, babasının Alpleri tarafından terk edildi ve annesiyle birlikte Asya bozkırlarında ölüme terk edildi. Khan Yesugey öldü. Ancak kabilesinden dışlanan aile, ellerinden geldiğince yiyecek toplayarak ve topraktan geçinerek hayatta kalmayı başardı. Bir gün onu öldüreceksin. Temuçin, 10 yaşlarındayken çok iyi bir arkadaş edindi. Bu çocuk Cacırat boyundan Camuka adlı kendi yaşıtında birisiydi ve zamanla kan kardeşi oldular. Hey, sen de kimsin? Ben Camoka. Sen kimsin? Temuçin, 13 yaşındayken kardeşi Bekler ile arasındaki rekabet ileri boyutlara vardı ve Temuçin, Yesugey'in diğer hanımından doğan üvey kardeşi Bekler'i bir av anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada öldürdü. Bekler, Höli'nin öz oğlu olmamasına karşın Taycutlara karşı birlik olmak gerekirken böyle bir hareket yaptıkları için Temuçin'e çok sinirlendi. Nitekim Taycutlar kısa bir süre sonra saldırarak Temuçin'i tutsak aldılar. Taycutların lideri tarafından tutsak edilen Temuçin, tahtadan yapılmış tasma takılarak kabilelere gösterildi. Ancak bir gün bekçisinin elindeki halatı birdenbire çekerek başına vurduğu bir darbe ile saf dışı bırakıp onun ırmağı kıyısına doğru koştu. Kuzey Reis, Timuçin kaçmış. Irmakta boylu boyunca uzandı. Tahta boyunduruk başının soğuk sudan yeterince yüksekte durmasını sağlıyordu. Peşindekilerin tümü koruluğu araştırırken ırmağın aşağısındaki evine doğru giden bir adam Temuçin'i yattığı yerde görür görmez tanıdı. O adam, Temuçin tutsak edildikten sonra evinde tutulduğu Soğan Şıra'ydı. Uzaktan Temuçin'i arayan izcilerin bu tarafa geldiğini görünce Soğan Şıra onlara engel olmak için, şimdiye kadar aradıkları yerleri bir kez daha kontrol etmelerini önerdi. Temuçin, tehlike geçtikten sonra Soğan Şıra'nın gittiği yoldan sendeleyerek ilerledi ve bir önceki geceyi geçirdiği çadıra ulaştı. Üzerinden sular damlayan titreyen Temuçin'i gören Soğan Şıra oradan uzaklaşmasını istedi. Buna karşın, karısı ve 2 çocuğu Temuçin'e yakın davranarak tasmayı ve kelepçesini çıkardılar, aynı zamanda karnını doyurdular ve de ıslak elbiselerini kuruttular. Daha sonra da Temuçin'i koyun yünüyle dolu bir arabanın içinde sakladılar. Ertesi gün Taycutlar, Soğan Şıra'nın çadırına gelerek her tarafı karıştırıp yatakların altına baktılar. Sıra yün dolu arabaya geldiğinde, tam Temuçin'in ayaklarını görecekleri sırada Soğan Şıra, böyle sıcak bir havada bu kadar yünün altında kim saklanır diyerek izcilerin oradan uzaklaşmasını sağladı. Temuçin, 9 yaşındayken nişanlandığı Börte ile babasının ölmeden önce kararlaştırdığı gibi, evlilik düğünü yapmak için kayınpederini ziyaret etti. Temuçin'i çok iyi karşılayan kayınbabası, evliliklerini gerçekleştirdi. Evlilik tarihi kesin olmamakla birlikte 1178, 1180 veya 1181 tarihleri ileri sürülmektedir. Temuçin Börte ile evlendiği zamanlarda Merkit kabilesinin büyük bir saldırısına uğradı. Bu saldırıda Temuçin kendi canını ve karargahını kurtardığı halde henüz yeni evlendiği eşi Börte Merkitler tarafından kaçırıldı. Bataklıkları yararak düşmanı ağır yenilgiye uğratan Temuçin, karısını onların elinden alamamış ancak bu zafer ona çok büyük bir ün ve saygınlık kazandırmıştı. Temuçin'in babası eşimi çaldığında intikam yemin etmiştim. Şimdi intikamımı aldım. Temuçin'in doğumundan önce babası Yesugey Bahadır, Keraitlerin lideri Tuğrul ile kardeşlik yemini etmişti. Temuçin, kardeşi Kasar ve üvey kardeşi Belgütay'ı yanına alarak yeni bir müttefik kazanmaya gitti. Başlarına geleni Tuğrul'a anlattı. Önceden Temuçin'in babası tarafından yardım gördüğünü hatırlayan Tuğrul Han, Temuçin'i korumasına aldı ve ona evladım diye hitap etti.
Tuğrul, Temuçin'in Cüngar kabilesi şefi Camuka'ya da uğramalarını ve onların da desteğini almalarını söyledi. Üç kardeş Camuka'ya giderek durumu anlattılar. Temuçin'in kan kardeşi olan Camuka, kendi namusu gibi öfkelendi ve Tuğrul'u verdiği söze uyacağını teyit etti. Merkitlere karşı savaş hazırlıkları süratle tamamlandı. Camuka toplanma bölgesine 3 gün Otursanıza. önce gelerek Temuçin'e Camuka hazır abi, olduklarını Merkitler bildirmiş. abi. Tuğrul komutasındaki Keraitlerin de gelmesinden sonra saldırıya başlandı. Saldırı haberini alan Merkit kabileleri Selenge Irmağı akıntısı boyunca kaçmışlardı. Ama çoğu büyük baskında avlanmıştı. Temuçin ilk gece baskınında Börte'nin kurtarıldığını Camuka'ya bildirdi ve saldırıyı yavaşlattı. ...1189 yılında toplanan bir kurultay kararı ile Temuçin'e kan ünvanı verildi. Bu kurultayda Temuçin, teşkilatı için en güvenilen yakınlarından bir danışma meclisi oluşturdu. Ancak 1189 kurultayı kararlarını herkes tanımamıştı. Tatarlar bu dönemde Çin'in sınır bölgelerini yağma ediyor ve korku saçıyorlardı. Moğollar, Tatarların bölgelerinin ötesinde Çinlilere en yakın olanlardı. 1198 yılında Kuzey Çin'deki Qin Hanedanı Tatarlara karşı Temuçin'den yardım istedi. Çünkü Tuğrul'un uluslararası alanda tanınan bir kişiliği vardı. Ve onun Temuçin'e ile ittifak halinde olmasıyla Temuçin'in gücünü görmüşlerdi. Niye bekliyorsun Camuka? Saldıralım. Sen kardeşimi asla tanımıyorsun. Temuçin'in gücünün artması karşısında Temuçin'e ilk baş kaldıran kan kardeşi Camuka oldu. Tatarlar, Merkitler, Naymanlar, Oyradlar ve Taycutlar, Camuka'ya yakınlaştı ve bir ittifak kurarak 1201 yılında Camuka'yı Gurhan yani evrensel lider unvanını verdiler. Camuka'nın kardeşi Tayçar'ın, Temuçin'in oğlu Kuci'nin sürüsünü çaldığı için Kuci tarafından öldürülmesi, Camuka'ya Temuçin üzerine sefere çıkma fırsatını verdi. Camuka reis, Ne oldu? Tayyar reisi öldürdüler. Nasıl? Camuka'nın 3 tümenlik gücüne karşı Temuçin'in de 3 tümen kadar gücü bulunuyordu. Savaş sırasında, Camuka'nın izlediği strateji ile Temuçin tuzağa düşmüş ve ok yağmuru altında atılan bir ok Temuçin'i ıskalayarak atının boynuna saplanmıştı. Temuçin atını değiştirdikten sonra, bu sefer başka zehirli bir ok, kendi boynuna isabet etti. Kardeşi Haçun ile 70 kadar adamı, Camuka'nın eline esir düştü. ve Suçitay'ın konduğu Gurelgu Dağı'na çekilen halkı... Temuçin eski sağlığına yeniden kavuştuğunda, intikam almak için iyice hırslanmıştır. Temuçin'in vurulduğu halde ölmemesi, onun askerleri arasında saygınlığını daha da arttırmış ve bundan ruhsal bir güç kazanarak Camuka'ya yeniden saldırıp, ordusunu bozguna uğratmış ve savaşı kaybeden Camuka canını zor kurtararak kayıplara karışmıştır. Temuçin'in, Camuka ile olan savaşında, Tatarların Camuka'nın yanında saf tutmalarından dolayı Tatarlara karşı son darbeyi indirmek için, 1202 yılında yeniden harekete geçti. Sefer sonucunda Tatarlar, Temuçin tarafından yenilerek parçalandı ve bütün boyları Moğol boyları arasında paylaştırıldı. Tatar Hanı Yekeçere'nin güzel kızı esir alındı. Temuçin, Yesucan adlı bu güzel Tatar kızının nişanlısını kendi gözleri önünde öldürdü, akabinde Tatar Hanı'nın büyük kızı Yesu ile evlendi. Temuçin ile Tuğrul Han'ın arasının açılmasının temelinde, ittifaklarının bozulmasına yol açan siyasi ve kişisel anlaşmazlıklar yatıyordu.
1203 yılında Nayman hükümdarı Buyruk Han'a karşı birlikte sefere çıkan ikili, zafer kazandıktan sonra akrabalık bağlarını güçlendirmek istedi. Temuçin, oğlunu Tuğrul'un kızıyla evlendirmeyi, karşılığında ise Tuğrul'un oğluna kendi ailesinden bir eş vermeyi teklif etti. Ancak Tuğrul'un oğlu Sangun bu öneriyi kibirle reddetti. Bu gelişmelerin ardından Sangun, babasını kandırarak Temuçin'i ortadan kaldırmaya ikna etti. Ancak plan açığa çıkınca Temuçin ve adamları hızla uzaklaştı. Kardeşimin askerleri iyi nişancı. Ama işe yaramayacak. Kardeşim bir kurt kadar kurnaz. İki taraf savaşa hazırlanırken Tuğrul ve Camuka güçlerini birleştirdi. Savaşta Temuçin galip geldi ve Keraitler teslim oldu. Tuğrul ve oğlu, kaçmayı başarsa da Tuğrul, kimliğini gizleyemediği için öldürüldü. Sangun ise Seyisi'nin ihanetiyle yakalandı. Temuçin, Seyis'i ödüllendirmek yerine ona ihanetinin cezasız kalmayacağını belirterek ölüm cezası verdi. Camuka ve onunla birlikte birçok boy Temuçin'in egemenliğini kabul etmişti. Ancak Camuka, Nayman ve Merkit güçleriyle birleşerek Temuçin'e karşı bir savaş başlattı, ancak bu girişimi başarısız oldu. Nayman ve Merkitler tamamen etkisiz hale getirildikten sonra, Camuka sadece 5 yakın arkadaşıyla kaldı. Kimdir o? Düşmanın Targutay. Bu arkadaşları, onu yemek yerken yakalayıp Temuçin'e teslim ettiler. Ancak Temuçin, ihanet edenlere karşı merhamet göstermedi ve onları tüm nesilleriyle ortadan kaldırma emri verdi. Bilmiyorduk. Durun! Temuçin! Bu adamların hepsini orduma alın. Gizli tarihe göre Temuçin, Camuka'ya tekrar dost olmalarını ve yanında yer almasını teklif etti. Camuka bunu reddederek asil bir şekilde ölmek istediğini, kanının dökülmeden öldürülmesini ve cesedinin yüksek bir yere gömülerek saygısızlığa uğramamasını talep etti. Temuçin, onun bu isteğini kabul ederek Camuka'nın boyun kemiklerinin kırılması suretiyle öldürülmesini emretti. Şimdi Kahan sensin. Önünde diz çöküyorum. Her şeyi unutabilirim kardeşim. Artık çok geç. Pabucundaki taş olmak istemiyorum. Şimdi bana ne yapacaksın? Sen ne yapardın? Seni öldürürdüm kardeşim.
Temuçin, rakiplerini bertaraf ederek Orta Asya bozkırlarının en güçlü lideri haline geldi. 1206 yılında Onon Nehri kıyısında büyük bir kurultay düzenleyerek tüm göçebe boyları tek bir ulus altında birleştirdi ve bu yeni ulusa Moğol Ulusu adını verdi. Bu kurultayda daha önce aldığı Han unvanına ek olarak Cengiz unvanını da aldı ve böylece tarihe Cengiz Han olarak geçti. Moğol toplumu Cengiz Han'dan önce örgütsüzdü. 1206 kurultayında devletin yönetim sistemi, ordu düzeni ve toplumsal yapı yeniden şekillendirildi. En sadık adamlarını önemli pozisyonlara atadı, Mukulay baş yardımcısı, Bugurçi danışmanı, Celme ve Subutay binbaşı oldu. Taycılıklardan kaçarken hayatını kurtaran Sorhan Şira ve oğulları ise Han'ın en yakın yaverleri olarak yükseldi. Cengiz Han, sadakat ve liyakati esas alarak yönetici kadrolarını belirledi, bu da göçebe imparatorluğun yönetiminde önemli bir değişiklikti. Ordusunu onluk sistem ile organize etti, 10 askerlik birime Arvan, 100 askerlik birime Vagun, 1000 askerlik birime Minghan, 10.000 askerlik birime Tümen adı verildi. Bu sistem sayesinde askerlerin kendi boylarına değil, doğrudan ordu yapılarına bağlılık göstermesi sağlandı. Ayrıca 10.000 kişilik elit muhafız birliği olan Keşik, birliğini kurarak en sadık adamlarını kendi korumasına aldı. Moğol birliğini sağlamlaştıran bu reformlarla Cengiz Han, bölgenin en büyük güçlerinden biri haline geldi. Cengiz Han liderliğindeki Moğollar, 1115-1234 yılları arasında Bin hanedanlığına karşı savaş açarak Kuzey Çin'e büyük bir istilada bulundu. Moğollar, sayıca üstün olan Çin ordusuna karşı hız ve stratejiyle üstünlük sağladı. Yağmalama ve kaos yaratma taktiklerini sıkça kullanarak şehirleri defalarca ele geçirip tekrar bırakıyorlardı. Ayrıca, teslim olmayan şehirleri harap etme, halkını katletme ve esirleri canlı kalkan olarak kullanma gibi sert yöntemlere başvuruyorlardı. Çin hanedanı ise iç karışıklıklarla boğuşuyordu, yolsuzluk, doğal felaketler ve suikastlar hükümeti zayıflatmıştı. 1214'te Moğollarla anlaşarak haraç ödemeye razı oldular, ancak kısa süre sonra 1215'te Moğollar yeniden saldırdı ve Pekin'i ele geçirdi. Moğolların istilasıyla 1212-1213 yıllarında 90 şehir yok edildi ve Çinli askerlerin bir kısmı Moğollara katıldı. Kore'de Moğolların dikkatinden kaçamadı ve 1216-1235 yılları arasında Moğollar Kore'ye defalarca saldırılar düzenledi. Cengiz Han sadece Çin'le yetinmedi, 1218-1220 yılları arasında ordularını Harezmşahlar Devleti'ne yönlendirdi. Arzemşah elçileri idam edince, Cengiz Han sert bir karşılık verdi ve İran'daki şehirleri acımasızca harap etti. 1221'de Moğollar Kuzey Afganistan'a, 1222'de Rus prensliklerine saldırdı. Moğolların zulmü çok büyük olsa da, Cengiz Han imparatorluğunu sağlamlaştırmak için istikrarlı bir yönetim kurmaya çalıştı. Dini hoşgörü sağladı, uluslararası ticareti teşvik etti ve tüccarları korudu. Moğolların bu fetihleri tarihçiler tarafından büyük bir yıkım olarak kaydedildi, ancak aynı zamanda Moğol yönetimi altındaki ticaret ve kültürel etkileşimlerin gelişmesine de katkıda bulundu. Cengiz Han, 18 Ağustos 1227 yılında muhtemelen birkaç ay önce avlanırken attan düşmesinin neden olduğu bilinmeyen bir hastalıktan öldü. Ölümü, Moğol ordusu tarafından Şia eyaletinin başkenti Zong fethedilene kadar saklandı. Mezarının yeri bilinmemektedir. Ancak Ortaçağ kaynakları Burkan Kuldun civarında olduğunu öne sürer. Oğlu Ögeday, babasına eşlik etmeleri için köleler ve atlar kurban etti. Ölümünden önce, Moğol İmparatorluğu'nun yönetimi konusunda önlemler aldı. İmparatorluk oğulları arasında bölündü, Ögeday ise 1229'da Büyük Han oldu. Hanedanlık Kubilay Han döneminde Çin'in fethiyle genişledi ve Moğol İmparatorluğu, dünya tarihindeki en büyük imparatorluklardan biri haline geldi. Cengiz Han, yalnızca bir hükümdar değil, Moğollar için tanrısal bir figür olarak görüldü.
Orta Çağ boyunca tapınılan bu kült, modern Moğolistan'da törenlerle yaşatılmaya devam ediyor. Artık başladığım işi tamamlamalıyım. Düne Bakış'ın bu seferki konusu, Hanlar Hanı Cengiz Han'dı. Videomuzu beğendiyseniz ve içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bir dahaki konumuzun ne olmasını istediğinizi yorumlara yazabilirsiniz. İhtiyar, gelecekte neler olacağını anlat. Neler olacağını biliyorsun. Dünyanın en büyük kağanı.